Beyin 100 milyar sinir hücresinden oluşmaktadır. Yani nörondan. Ve bu nöronların her birisi diğer 1000 ila 10.000 nöronla bağlantısı vardır. Beynin yapısına bak, haberleşme sistemine bak. 100 milyar sinir hücresi yani nöron ve her bir nöron diğer 1000 ila 11 nöron arasında da bilgi alışverişi bağlantısı var. Peki bu kadar inanılmaz haberleşme, elektrik ağını kuran beynin yapısının içerisinde neler var? Yazıyor musunuz tarif? Beynin tarifi. Bak 1 litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, yemek tarifi gibi oldu değil mi? 15 gram şeker, 10 gram tuz. Beynin içerisinde başka bir şey yok. Şimdi tarifi basit aslında değil mi? Basitse bir evde yapsanız abi. Şimdi bunların ötesinde verasında başka bir olay daha var. Bir şey eksik. Ne eksik biliyor musunuz? Ruh eksik, ruh. Yani esbab planında, sebepler planında zahirde ön plana atılmış beyin var. Ama bu beyin ruhun alet çantası. Ruh nasıl alet çantasından gözü çıkarıyor, o göz aletiyle görüyor. Allah Allah. O da dar alanda bir görme ha. Normalde ruhun her yeri görüyor. Ama alet çantasından gözü kullandığı için sadece zindandaki pencereden bakan bir adam gibi sadece buradan görebiliyor. Alet çantasından kulağı çıkarıyor, ne yapıyor ruh? Duyuyor. Aynen öyle de alet çantasından beyni kullandığında da diğer faaliyetleri sağlıyor. Ama az önce verdiğim beyin tarifinin arkasında en önemli unsur ruhtur yani. Alt başlık ön frontal lob. Şimdi beyni biraz daha tanıyalım. Beyinde ön frontal lob var. İnsan davranışlarındaki kombinasyon merkezi burası. Ön frontal lob. Şimdi bir matematik öğretmeni problem çözecek. Bir kombinasyon var değil mi burada? İşte burada beynin bu bölgesini kullanıyor. Veyahut bir doktor hastanın anemnezini dinledi, verileri aldı. En son hastalığına karar verecek ya, beynin bu bölgesini kullanıyor. Veyahut bir hakim o cezai unsur taşıyan olayları dinledi. En son cezai bir karar verecek mi? İşte beynin bu merkezini kullanıyor. Şimdi işin şaşırtıcı noktası beyin dediğin sadece elektrik iletimi. Az önce ham maddesini verdiğimiz, kaç gram ne olduğunu bahsettiğimiz beynin olayı elektrik iletimi. Şimdi sadece elektrik ileten bir şey, içerisinde bilgi, bilinç, irade, estetik, ilim, had safhada bunların kullanıldığı böyle bir şey yapabilir mi acaba? Allah Allah. Devam edelim beyni tanımada. Alt başlık amigdala. Beyinde badem kadar bir yer var. O bölgeye amigdala deniyor. Bu amigdala da ani karar vermeler için kullanılıyor. Örnekleyelim. Şimdi evde geziyorsunuz ve hayatınızda ilk kez fare görüyorsunuz. Tefekkür edin. Bu şekilde hayatlandıralım olayı. Evde geziyorsunuz ve hayatınızda ilk kez fare görüyorsunuz. Beyin burada savaş ya da kaç reaksiyonlarından birisini kullanacak. Peki neler yaşanacak? Şimdi burada bir tavır sergilemek için kaslara fazla enerji gitmesi gerekecek. Bunun için kol ve bacak damarları genişleyecek. Hani suyun vanasını açıyorsun ya, bir anda su gidiyor. Onun gibi düşünün. Kol ve bacak damarları genişleyecek. Kalpten daha fazla kan pompalanacak. Savaşabilmek için iskelet kas sistemine sürekli enerji gidecek. Hatta bu enerji oralara daha fazla gitsin diye iç organlara giden enerjiler kısılacak. Tansiyon yükselecek. Yani ne olacak vücut? Ciddi bir stres altında kalacak. Hatta bu ciddi stres sınırı aşarsa ne oluyor insan? Düşüp bayılıyor orada. Öyle mi? Allah Allah. O da başka bir savunma mekanizması. Şimdi böyle kompleks bir faaliyet elektrik üretimlerinin neticesidir denildiğinde aklınızda bir şeyler eksik kalmıyor mu? Bir mana eksik kalmıyor mu? Demek ki sadece elektrik üreten bir şeyin değil, bir bilincin, bir iradenin, bir tanımanın, yani bir kompleksliğin, yani ruhun ancak ifadesi olabilir böyle bir hadise. Devam edelim, alt başlık ruh. Demek ki bize başka bir şey lazım. Ne lazım biliyor musunuz? Beden dışındaki her şey ruhtur. Bakın az önce cevapsız kalan bütün soruların cevapları. Beden dışındaki her şey ruhtur. Hayat neyin özelliği? Ruhun. Bilinç, görme, işitme, şuralara dikkat edin. Lezzet alma. Nerenin özelliğiymiş lezzet? Ruhun değil mi? Alet çantasından ne kullanıyor? Dili kullanıyor. Izdırap çekmek. Izdırap çekmek neyin özelliği? Ruhun özelliği. Hayal kurmak, rüya görmek
Neyin özelliği bunlar? Bunların hepsi ruhun özelliği. Demek ki ruh çıktıktan sonra beden sadece bir madde külçesi. Hani hastanede bazen beyin ölümü gerçekleşti diyorlar ya. O ne demek biliyor musunuz? Ne demek? Buyurun. Ruh çıktı demek. Allah Allah. Beyin yağlı bir et parçasıdır. Şuralara lütfen dikkat edin. Sinyalin lezzete dönüşmesi. Böyle bir şey beyin yapamaz. Anlıyor musunuz olayı? Demek beyin arkasında lezzet alacak başka bir mekanizma lazım. Kokuya mana vermek. Allah Allah. Sinir iletiminden koku duyuluyor ve buna bir mana veriliyor. Bir yağlı et parçası böyle bir şey yapabilir mi? Sese mana vermek. Bir ses geliyor ağlıyorsun. Öyle mi Mehmetcan? Başka bir ses geliyor gülüyorsun. Öyle mi Kaan? Şimdi böyle bir şey sadece elektrik sinyalleriyle iletildi desen çok eksik kalıyor değil mi? Allah Allah. Bakın tekrar söyleyeyim, çok önemli bunlar. Sinyali lezzete çevirmek. Kokuya mana vermek. Bir sese mana vermek. Adamın kulağına bir şey söylüyorsun, hüngür hüngür yaşlar boşalıyor. Adamın kulağına bir şey söylüyorsun, kendini tutamıyor, gülmeye başlıyor. Böyle bir şeye mana vermek sadece elektrik iletimi desek abes kalmıyor mu? Madde edilgen bir şeydir. Madde bunları yapamaz. Demek ki bunlar maddenin arkasında ruhun işidir. Allah Allah. Alt başlık beyindeki elektrik faaliyetleri. Beyindeki elektrik faaliyetleri bir şeyi böyle derin bir manaya çeviremez. Yani o elektrik faaliyetleri ne ağrı üretebilir, ne üzüntü üretebilir, ne de lezzet üretebilir. Çünkü madde hissedemez. Hisseden neresi? Ruhtur. Demek ki o elektrik sinyallerinin arkasında başka bir şey aramak icap etmektedir. Mesela sürekli sevmeyi, üzülmeyi vesaire duyguları hormonlara bağlarlar. Hormonların burada faaliyeti yok mu? Olmaz olur mu? Allah çünkü neyle iş yapar? Sebeplerle iş yapar. Az önceki bazı düşünsel olaylarda beynin elektriğiyle iş yaptığı gibi şimdi söylediğimiz duygusal olaylarda da Allah Azze ve Celle neyle iş yapıyor? Hormonlarla iş yapıyor. Ama hormon dediğiniz ne biliyor musunuz? Hormon dediğiniz bir molekül. Yani molekül bir yerden bir yere gidince ortaya mutluluk çıkamaz. Manayı anladınız mı? Molekül bir yerden bir yere gidince ortaya stres çıkamaz. Yani molekülün yer değiştirmesiyle hissedilen, manalı, sanatsal ancak ruhu olanların anlayabileceği bir olgu ortaya çıkamaz. Hormonun bir yerden bir yere gitmesinden sonra sevda ortaya çıkamaz. Çünkü molekül dediğin esbab planında sadece bir perdedir. Burak burada mı? Burak, hiçbir mahkemede şöyle bir şey duydunuz mu? Ya benim bu adamı hormonlarım öldürdü. Ben suçsuzum hakim bey. Duymadınız değil mi? Böyle bir şey duysanız herhalde bütün orada ne kadar arkadaş varsa gülerdiniz değil mi? Allah Allah. Neden? Çünkü hormonların arkasında hakim bir irade arar. Bu irade maddenin özelliği olabilir mi? Seçebilme kabiliyeti. Böyle bir irade, seçebilme kabiliyeti hormonların özelliği olabilir mi? Olamaz değil mi? Ne seçti bunu? İraden seçti bunu. Bakın şimdi. Gözde elektrik sinyalleri oluşuyor. O da beyne gidiyor. Daha sonra beyin gördü diyoruz. Bu elektrik sinyalleri beyne ulaşınca beyin gördü diyemez. Neden? Madde göremez çünkü. Bak şimdi. Işık maddeye çarpıyor. Ardından bir görüntü gözlerime geliyor. Gözümün siyah noktasından o görüntü emiliyor. Ardından elektrik sinyalleri olarak nereye ulaştırılıyor? Beyne ulaştırılıyor değil mi? Bir elektrik akımı beyne gidiyor. Beyin karanlık. Ama karanlık beyin görüyor. Karanlık bir beyin göremeyeceğine göre demek ki o an ve an görüntü biri tarafından yaratılıyor. Anlatabildim mi? Şimdi sabahtan beri bunlar ruhun özelliği dedim ama ruhun zati özelliği değil. Ruha bu görüntüler yaratılıyor. Allah Allah. Bak şimdi. Karpuz yiyorsun. Şöyle Diyarbakır karpuzu. Diyarbakır karpuzunun güzeli en çok nerede yetişiyor biliyor musunuz? Bu lağımın aktığı yerlerde. Çünkü bir gübreleme oluyor orada. Böyle bir kocaman Diyarbakır karpuzu oluşuyor ortada. Eskiden hatta Diyarbakır'da kız istemeye giderken şöyle büyük karpuz götürürlermiş. Şöyle çıt ettin mi ortadan ikiye yarılan. Şimdi bak böyle bir karpuz. Karanlık toprağın altında. Affedersiniz gübrelere en yakın yerde. Ağzına atıyorsun. Beyne bir elektrik sinyali gidiyor. Doğru mu? Ya beyne bir elektrik sinyali gidecek. Ve bu karpuzdan lezzet alacaksın.
Beyne bir elektrik sinyali gidecek ve diyeceksin ki ya dışı yeşil, içi kırmızı. Allah Allah. Bir de karpuz bittikten sonra da içerisindeki çekirdekler diyor ki sakın üzülme. Benim çekirdeğimin içerisinde bu sevdiğin karpuzun fabrikası var. Olacak iş mi bu? Kemal abi olacak iş mi bu? Olacak bir iş mi? Yani elektrik sinyali. Ya bu nasıl bir karpuz, sıcak havada da iyi gitti diye bir manayı elektrik sinyali verebilir mi? Mümkün değil mi? Demek ki o lezzet o an yaratılan bir şey. Allah sebepler planında neyi kullanıyor? O beyne giden sinyalleri kullanıyor. Allah Allah. Şöyle birisi geliyor, iğneyi batırıyor değil mi? Hemşire. Sanal merkez hemen onu alıyor, beyne iletiyor. Sen de eyvah canım yandı diyorsun. Yani elektrik ağrıyı üretebilir mi? Yani bir elektrik sinyali oluşuyor ve sen eyvah çok canım yandı diyorsun. Allah Allah. Demek ki elektrik sinyali ağrı hissini üretemez. Allah esbab planında o elektrik sinyallerini kullanıyor ama onun arkasında ağrıyı yaratan Allah. İğne battığındaki cesedindeki ağrıyı yarattığı gibi daraldığında gönlündeki ağrıyı da yaratan aynı Allah. Allah Allah. Allah neyle iş yapıyor? Sebeplerle iş yapıyor. Ama sebepte yani maddede irade içeren, mana içeren, sanat içeren, mutluluk içeren, korku içeren, gözyaşı içeren, ihtiras içeren, kardeşlik, dostluk içeren, sevgi içeren bir şeyi maddede arayamazsın. Çünkü bu özellikler maddede yok. Beyinde yok. Elektrikte yok. Madem buralarda yok, manayı maddenin arkasındaki bir şeyde aramak zorundasın. Allah Allah. Farkında mısınız? Aslında fizik dışı bir alemde yaşıyoruz. Yani ceset olarak fizik alemindeyiz. Ama şu insani yaşantılar olarak korktuğum, üzüldüğüm, bunu canım çekti, karpuz ne kadar güzelmiş, bana çiçek mi aldın, ben de seni seviyorum. Aslında bunlar metafizik alemin özellikleri, yani ruhun özellikleri. Yani baktığınızda insan olarak daha çok metafizik alemle haşır neşir olmuşuz. Ama ne metafiziği canım, metafizik diye bir şey yok diyoruz. Ne kadar enteresan. Üzülme nerenin işi? Maddede üzülme diye bir eylem söz konusu değil, doğru mu? Bak insanda bir anda bir şey çıkıyor, 1 gram cesedinden etkilenmiyor. 1 gram, doğru mu? Ne çıkıyor? Ruh çıkıyor. Korkutuyorsun, korkmuyor. İğne batırıyorsun, canı acımıyor. Fıkra anlatıyorsun, gülmüyor. Üzüntülü bir şey anlatıyorsun, gözyaşı da dökmüyor. Bunlar maddenin özelliği olsa cesette zati olarak bunların olması gerekmez mi? Ruh çıkmış bir cesete elektrik sinyali gönderiyorlar, yapabildiği hareket bu. Parmak oynadı, el oynadı, ayak kıpırdadı. Peki düğme iliklemek gibi kompleks bir hareketi yapan neresidir? Ruhtur. Demek ki mana içeren, sevgi içeren, gözyaşı içeren, ihtiras içeren, dostluk, kardeşlik, sevda içeren bir şey maddede aranamaz. Allah esbab planında bunu elektrik sinyalleriyle yaratır, hormonlarla yaratır ama asıl bu duyguları yaratan bizzat Allah'tır. Yani sebeple neticeye baktığında bir alaka kuramıyorsun. Elektrik sinyalinden karpuzun lezzeti. Bunu kuramıyorsun. Alt başlık kanun manalı bir şey yapamaz. Şimdi kainata baktığınızda ortaya çıkan manalar da aynı olay. Ama biz bunları genellikle kanunlara, yasalara bağlıyoruz. Şu cümleyi söylemem lazım. Kanun dediğiniz, yasa dediğiniz kainat kitabında oluşan bunların her birisi adetullah'tır. Yani Allah'ın esmalarının tecelli etmesidir. Allah Allah. Yanılmıyorsam 200 kadar fizik yasası var. Ve bunların her birisinin hareketleri milimetrik hesaplarla oluşuyor. Mesela yer çekimi. Yer çekimi yasası o kadar sabit ki bundan dolayı bizim kilomuz şurada da aynı, şurada da aynı değil mi? Milimetrik hesaplarla çalışıyor. Ama baktığınızda bu kanunlar amaç gözeten ve mana ifade eden bir şeyi yapamazlar. Yani kanunlarda mana aranmaz. Hani ormana gidiyoruz, kendimizden geçiyoruz ya. Daha sonra da diyoruz tabiat ana ne güzel ortalığı böyle bu hale getirmiş diyoruz. Yani orada Allah'ın esmasının tecellileri, yani adetullahları denilen yasalar, kanunlar iş yapıyor. Sen kanundan lezzetli elmayı arayamazsın. Kanundan şu yapraktaki yeşilliklere, sonbahardaki sarılıklara bak diyemezsin. Kanundan manalı bir şey çıkamaz çünkü. Şimdi adamlar arkeolojide kazı yapıyor. Kazı yaparken bir tane iğne buluyor. Bir iğne bak. Bir ucu sivri, şurası delikli. Bir tane iğne buluyor. Ne diyorlar? Diyorlar ki demek burada medeniyet varmış. Yani bir insan yaşamış diyorlar. Ya nereden anladınız burada bir insan yaşadığını? Yasalar bir yanı sivri, bir yanı delikli bu iğneyi toprak altında
bu hale getiremez miydi? Hayır bak. Ortak kanaat, hiç kimse demiyor ki yasalar bu iğneyi yapmıştır. Neden? Çünkü baktığınızda iğnede kasıt var. İğnede bir amaç var mı, gaye? Var. Şu kelimelere bugün dikkat edin. İğnede sanat var. Var mı? İğnede mana var, mana. Var mı? Amaç var. Bir şey için yapmak var. Bu iğnede bir kabiliyet var mı? Var, değil mi? Basit iğnedeki bu özelliklerin hiçbirisini yasalarda aramıyor insanoğlu. Allah Allah. Yani bunları kanunlar, yasalar yapmıştır demiyoruz. Neden? İğnenin altında, şuraları tekrar etmem lazım, sanat var, irade var, amaç var, gaye var. Ya basit bir iğne toprak altından çıkan. Şimdi iğnenin bile yıllarca toprak altında kala kala bu hale dönüşemeyeceğine kabul eden insan. Bunu kabul etmeyen yok değil mi? Herkes kabul ediyor. Şimdi bir de toprak altını kazsak dikiş makinesi çıksa. Haydi bakalım. İğneyi kabul etmeyen dikiş makinesini kabul eder mi? Kimse der mi? Ya bu takribi 200 tane yasa gün gelmiş ihtiyaçları vardır diye bu dikiş makinesini toprağın altında üretmişler. Olur mu böyle bir şey? Yasa böyle sanatlı, manalı bir şeyi yapabilir mi? Yapamaz. Şimdi sen mübarek adam iğnenin yasalar tarafından kendi kendine olacağına inanmıyorsun. Az önceki karpuz. Yani bunları mı yasalara vereceğiz? Hücre dediğin şu an sizlerin sahip olduğu fabrikaların her birisinden daha üst yapıda bir fabrika değil mi? Hem de minnacık, mikron düzeylerde. Allah Allah. Biraz insan inceleyelim, hayvanı inceleyelim, bitki inceleyelim. Bunlardaki mana ve sanatları yasalara vermek oluyor mu? Bir iğneyi veremiyorsun. Bir ucu sivri, bir ucu delikli bir iğneyi veremediğin yasalara sen bir hücreyi, bir insanı nasıl veriyorsun? Bir karpuzu nasıl verebiliyorsun? Allah yardımcıları olsun, Allah şifa ihsan eylesin. Böbrekte bir problem olunca nereye bağlıyorlar? Diyaliz makinesine bağlıyorlar. Şimdi hiç şu cümleyi duydunuz mu? Ya biz yeterince beklersek toprak altında yasalar bir diyaliz makinesi bir gün üretirler. Duydunuz mu hiç böyle bir ifade? Olmuyor değil mi? Gülen insan ya, değil mi? Böyle bir muhatap gelse eczanene ne yaparsın Melih abi? Gülersin ancak buna. Şimdi dön bir ufacık böbreğe bak. Ufacık böbrek. Daha şaşırtıcı bir makine değil mi? Şimdi bu böbrekte, küçücük böbrekte sanat yok mu? İlim yok mu? Fayda gözeterek iş yapmak yok mu? Akla zarar, bir bilinç mevcut değil mi ya? Biz diyoruz ki böbrek kanı temizler. Ne var bunda diyoruz yani. Böyle dedikten sonra böbreğe şaşırman gidiyor değil mi? Ya böbrek dediğin kanı temizler. Ne var bunda? Madem ne var bunda yapsana. Üretsene, insanlar o diyaliz makinesinden kurtulsun. Asıl doğru soru o değil. Asıl doğru soru böyle muhteşem bir sanat eserini, böyle bir gayeyi, böyle bir kastı, ya beni düşünüp, beni sevip, bana dertlenip vücuduma takan kim arkadaş? Kim? Kim? Böyle bir sanat eserini. Allah Allah. Bak şimdi. Hidrojen dediğiniz aslında bir protondur. 79 tane hidrojen yan yana geliyor. Ne oluşuyor biliyor musunuz? Altın oluşuyor. Şimdi ben şurada gözünüzün önünde 79 tane pirinç tanesini bağlasam, ortaya da o son düğümü attıktan sonra tıp diye bir ceviz oluşsa. Şaşırır mısınız? Şaşırırsınız değil mi? Deriz ki abi konferansları bırakalım, biz bu işi yapalım. Değil mi? Ya Allah Allah, bunu gören namaza başlar. 79 tane pirinci bağlayacaksın, bir ceviz oluşacak. Allah Allah. Peki 79 tane hidrojen yani protonu birbirine bağlayıp bir altın oluşması ne demektir biliyor musunuz? Altının özelliği protondan değil demektir. Allah Allah. Ömür adamışlar ha. Acaba altını nasıl ortaya çıkarabiliriz diye, değil mi? Bak onunla ilgili romanlar var değil mi? Simyacılar falan diye. Buyur, formül burada. Yapsana. Protonlardan altının oluşmasının perde arkasında sanat var, sanat. Bir hanımefendi nasıl takıyor altını? Hoşuna gide gide. Ya beğenme var, beğenilme var, sevme var, sevilme var. Çok sevdiğiniz bir hanımefendiye ne hediye alıyorsunuz eşinize? Altın ya. Şu yüzüğü sana hediye aldım. Allah Allah. Ne var arkasında? Sevme var, duygular var, mana var. Maddenin arkasında mana yok. Demek maddenin arkasında maddeyi konuşturan bir zat var, zat. Olayı anladınız mı? Bugünkü dersimiz intak. İntak konuşturmak demek, ettirgen bir kelime. Allah Azze ve Celle maddeleri yan yana getirip oluşan manalarla ne yapıyor? Maddeyi konuşturuyor. Ne diyoruz biz buna? İntak diyoruz. Maddeyi konuşturmak. Altın ne güzel. Ya güzellik laboratuvar ortamının kavramı mıdır? Değildir. Ne var güzellikte? Bir,
Mana var, mana. Demek ki Allah Azze ve Celle bu maddeyi neden bu kadar hayret verici şekillerde yaratıyor? Maddeyi konuşturuyor. Demek ki maddenin üzerindeki özelliklerden aslında Allah Azze ve Celle bizimle konuşuyor. Anladınız mı asıl olayı? Ama sen işte bunu hormon üretti, bunu beyin yaptı, karpuza ben 10 numara gübre attım dediğinde bu mana kayboluyor ve Allah Azze ve Celle'nin seninle konuşmasını artık duyamıyorsun. Bütün kainat konuşturuluyor. Ne diyoruz biz buna? İntak diyoruz, intak. Bütün kainat, yaratıcısının sanatını, manasını, sana olan ilgi, sevgi ve alakasını gösterebilmek için konuşturuluyor. Kimileri annen gibi konuşturuluyor, dili değil ha, şefkati. Kimileri bebeğin gibi konuşturuluyor, bir tatlı ingası. Kimileri arkadaşın olarak konuşturuluyor, zor anında yanında olması. Kimileri karpuz gibi konuşturuluyor. Of, bu nasıl bir lezzet. Kimileri altın gibi konuşturuluyor. Ya bu nasıl bir güzellik. Kimileri bulut gibi konuşturuluyor. Bu nasıl bir rahmet. Bütün kainat konuşturuluyor. Ve hepsinin gayesi bir. Yani burada tevhid etmişler. Sana yaratıcının mesajlarını, mektuplarını anlatmak için konuşturuluyor. İntak ne demek? Konuşturmak. Hacivat Karagöz. Çocukluğumuzun perde oyunu. Öyle değil mi? Bir yerde duysak Hacivat Karagöz var. Böyle merak ederdik. Allah Allah. Ne anlatacaklar acaba? Halbuki orada konuşan, perdede gördüğümüz Hacivat ve Karagöz mü? Hayır hayır. Hacivat ve Karagöz sadece bir gölge oyunu. Hacivat ve Karagöz konuşturuluyor. Asıl konuşan perdenin arkasındaki zat. Doğru mu? Kainatta her şey böyle gölge. Kendisinin sana ifade ettiği bir mana, bir sevda mesajı, bir güzellik bildirisi, bir hayret verecek yayınladığı manifesto mevcut mu? Mevcut. Ama onların kendisi gölge. Asıl bu konuşmayı yapan bizzat Allah Azze ve Celle'nin kendisi. Allah Allah. Şimdi çok uzun bir ders değil ama biraz çekirdekleri yorucu bir ders. Herhalde ben artık ders uzun değil deyince daha büyük tedirginlik oluşuyor. Bir mesleğiniz var artık. İşitme engelli birisinin tercümanı olacaksınız. Tamam mı? Mesleğiniz işitme engelli birisinin tercümanlığı. İşitme engelli arkadaş eliyle bazı hareket şekiller yapacak. Sizin vazifeniz nedir? Siz de o hareketleri manaya çevirip tercümanlığını yapacaksınız. İşte kainattaki vazifemiz bu. Bildiğimiz, kulağımızın anladığı lisanla konuşmayacak belki kainat. Ama her biri lisanı haliyle konuşturulacaklar. Bize düşen vazife ne? O konuşmadaki manayı anlayacak dili öğrenmek. İman dersi bu. Konuşmadaki manayı anlayacak dili öğrenmek ve bunu tercüme etmek. Allah'ın bizden istediği temel vazife. Bütün kainatın konuşmasını alacaksın, uygun lisana çevireceksin, kulluk ile Rabbine sunacaksın. Allah Allah. Alt başlık elma. Şimdi ağacın elinde ne sallanıyor biliyor musun? Elma sallanıyor. Halbuki o aslında nedir biliyor musunuz? Elmanın konuşması bir gölge oyunu. Elmanın manasının arkasında aslında mesajını bize ileten Allah Azze ve Celle. Bak ne kadar enteresan bir konuşma şekli var. İçinde renk olmayan toprağın dalından sallanan bir elmada ne var? Renk var. Ya çok enteresan bir olay ya. Şimdi siz Körler Derneği'ne gitseniz, onlara boyama kitabı hediye etseniz, sonra da deseniz ki domatesi kırmızıya boya, salatalığı yeşile boya. Ne olur ortam? Herkes şaşırıp bakar değil mi? Allah Allah, ne demek istiyor acaba bize diye. Şimdi asli özelliği kör olan madde. Maddede görme var mı? Yok. Asli özelliği kör olan madde elmayı yeşile, portakalı turuncuya, kavunu sarıya, eriği yeşile, renkten renge boyuyor ve biz dönüp hala o perdenin yani ağacın bize bir şey ifade ettiğini zannederek tabiat ana, doğa ana, işte şu ağacın da bize sunduğu güzel nimetlerden dolayı ağaca biraz hürmet gösterelim gibi garip garip manalarda bulunuyoruz. Bakın ağaç, toprak, güneş bunların her birisi birleşiyor ve sebeplerin eliyle manalı bir şey çıkıyor. Tekrar ediyorum, mana maddede yok yok.
Maddenin arkasında bakacaksın. Mana maddede olmaz. Ağaç birleşti. Toprak birleşti. Bulut birleşti. Güneş birleşti. Bunların elinden ne çıktı? Manalı bir elma çıktı. Bu elma boyanmış ama toprakta göz yok. Enteresan değil mi Bünyamin? Allah Allah. Elma tatlandırılmış ama toprakta dil yok. Elma mideni tanırcasına. İçerisi vitaminlendirilmiş. Sabah midesi yananlar aç karnına ne yiyor? Elma yiyor. Ama bu toprakta laboratuvar yok. Şurası çok enteresan ama anlamaya bazen aklımız yetmiyor. Elmanın çekirdeğine ya. Bütün fabrikanın genleri yazılmış ama toprakta kalem yok ya. Allah Allah. Şimdi şuursuz sebepler birleşecek ve ortaya şuurluca bir şey çıkacak. Ve ortaya çıkan elmada mesajlar fışkıracak. Ne mesajı? Sevda mesajı. Ya evinize gelsem 1 kilo elma getirsem. İlk dediğiniz cümle ya ne zahmet ettin. Biz ne deriz ondan sonra? Ya zahmet olur mu ya? Elma sana kurban olsun deriz, öyle değil mi? Allah Allah. Neden? Çünkü o elmanın güzelliği, kokusu, rengi, bunlar mana, sanat, sevda içeren şeyler. Maddede mana aranmaz. Şimdi düşünün, bir fabrikaya şuradan ham madde giriyor, buradan ürün çıkıyor. Birisi de diyor ki tebrik ederim, fabrikanın yasaları çok güzel çalışıyor. Bu fabrika sahibi çıldırır mı, çıldırmaz mı? Niye çıldırır bu adam? Yahu bu kadar güzel bir ürünü ortaya benim bilincim, manam, ilmim, sanatım, vizyonum ortaya koydu. Sen nasıl böyle bir şeyi fabrikanın yasalarına bağlıyorsun be adam diye çıldırır. Şimdi aynı olayı Allah canibinden düşürür müsünüz? Allah'ın konuşan envai çeşit sanat eserleri her gün gözümüzün önünde. Her gün. Hiçbirisinde Allah akla gelmiyor. Hepsinde diyorsun ki yasa ne güzel, gübre ne güzel, ağaç ne güzel, çocuk ne güzel, hanım ne güzel, saçlarım ne güzel, gözlerim ne güzel. Ya o beğendiğin gömleğin üreticisine bile ilhamı yaratan Allah ya. Ya Allah'ı aradan çıkarmak ayıp oluyor mu olmuyor mu Allah aşkına ya? Şimdi bu iman lisanını almayan, anladınız mı? İman lisanını almak zorunda mıyız? Mecbursun. Hadi bakalım alma, ne olacak ahirette? Bu kadar şey senden davacı olacak mı olmayacak mı? Bu iman lisanını almayan adam diyor ki ya bizim ağaç da bu sene çok elma verdi diyor. Bakın ağaç elma verdi demek bir şirkin ifadesidir. Ya sen de abartma ya. Ağaç elma verdi deyince şirk mi olurmuş hemen? Şurada bir tane ressamın resmini al. Elma resmini. Salvador Dali'nin meşhur elma resmi olsun. Al şuraya. Üstüne de kendi ismini yaz. Bak bakalım ortalık karışıyor mu karışmıyor mu? Karışır mı? Karışır ortalık değil mi? Ya bunda ortalık karışıyor. Elmanın resminde ortalık karışıyor da kendisinde nasıl karışmaz ortalık? Bir sanatkar mana ifade etmek için, övülmek için, tesbih edilmek için, tenzih edilmek için, secde edilmek için, hayret edilmek için bu kadar mana yaratacak. Baharları düşünüyor musunuz? Bitkilerden çıkıp hayvanları düşünüyor musunuz? Hayvanlardan çıkıp annenizi, çocuğunuzu, arkadaşınızı düşünüyor musunuz? Onlardan çıkıp böbreğinizi, dalağınızı, kulağınızı düşünüyor musunuz? Onlardan çıkıp semayı, gökyüzünü, bulutları düşünüyor musunuz? Bu kadar sanat ifadesiyle seninle konuşacak, sen de oradaki Allah lafzını sileceksin. Şimdi ortalık karışır mı karışmaz mı Allah aşkına ya? Allah. Allah'ın sanatını ağaca ver, şifasını doktora ver, Allah'ın gönderdiği rızkı da patrona ver. Sonra çık huzurunda de ki Allah'ım ben şahidim ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Allah Allah. Peki Allah ne yapar? Allah da ibadetleri kabul eder. Oluyor mu böyle bir şey? Bütün kainatı konuşturacak, ben varım ve birim diye bütün mesajlarını onların lisanıyla sunacak, her birisine kör olacaksın. Sonra da diyeceksin ki Allah da haşa işte ibadetleri kabul eder. İşte imtihan tam burası, biliyor musunuz? İmtihanın bel kemiği. Kim perdelerde kalıp sadece boş bir lisanla aynı cümleleri tekrar edecek, kim perdeleri yırtıp arkasından Allah Azze ve Celle'yi görecek. Tam imtihanın bel kemiği burası. Bel kemiği, imanın özü burası, özü. İmanın özü burası. Mevlana Hazretlerinin seması var değil mi? Ne oluyor biliyor musunuz? Bütün kainatın intakı, konuşturulmasını işitiyor.
Bakıyor ki atom cezbeye gelmiş, konuşarak dönüyor. Semaya bakıyor, aynı faaliyette. Hücrelere bakıyor, aynı faaliyette. Bütün mevcudatın aynı lisanını, o lisanda tevhid edilişini duyunca kendisini alamıyor ve o da aynı lisana bürünüp semaya tutuşuyor. Bak, bu işi duyanlar nasıl duymuşlar? Bu işi duyanlar nasıl hareket etmişler? Bizim her gün önümüze sofra açılıyor. Bir gün tost yerken Allah'ın tostu diyebildik mi? He? Şu peyniri yerken Erzincan'ı övmekten Allah'a sıra geldi mi? He? Allah Allah. Bir zeytini yerken Gemli'yi övmekten Allah'a sıra geldi mi? Bir çocuğu severken nefsimizi övmekten Allah'a sıra geldi mi? Saçımızı tararken berberi övmekten Allah'a sıra geldi mi? Tişörtümüz ne güzelmiş derken onun üreticisini övmekten Allah'a sıra geldi mi? Sanki ona ilhamı veren Allah değilmiş gibi. Bakın, bu imtihana çok zarar verir. İmanın köküne bomba koyar bu iş. Biz bu şekilde bunca mektubu okumakla mecbur ve mükellefiz. Ama mektuplar basitleştiriliyor. Yani basitleştirince onların konuşmalarını duyamıyoruz. Deniliyor ki mesela bir fotosentez konuşuyorsun. Bilim bunu açıklıyor deniliyor. Şimdi bilim bunu açıklıyor denilince bir basitlik geliyor değil mi insanın ruhuna? Halbuki bir şeyin sırasını açıklamak, tekrar ediyorum, nedenini demedim. Fotosentezin nedeni başka bir şey. Hikmet değil mi? Sırasını. Bilim neyini açıklıyor laboratuvar ortamında? Sırasını. Bir şeyin sırasını açıklamak onu basitleştirmez. Yani fotosentezi açıkladığında bu basitleşmez. Bugün yaprağın yaptığını yapmak için milyarlarca dolar bütçe ayırıyorlar, biliyor musunuz? Nedir bu yaprağın yaptığı? Güneşten enerjiyi alıyor. Suyu alıyor. Havadan karbondioksiti alıyor. Daha sonra bunu neye çeviriyor? Şekere çeviriyor. Yani güneş enerjisini alıp kimyasal bir enerjiye çeviriyor. Şimdi sen bunu açıkladığında bu hayret vericiliğini yitirdi mi demek? Hayır, sen gafilsin demek. Milyarlarca dolar bütçeler ayrılıyor. Yaprağın içerisindeki enerji dönüşümü taklit edilebilsin diye. Sen bunun sırasını açıkladığında hayretin mi gidecek yani? Allah Allah, basitleşecek mi yani? Bakın, tekrar söylüyorum. Sırasını açıklamak bilgi işi değil mi? Fotosentezi bilgi yapmaz, bilinç yapar. Fotosentezin arkasındaki o muhteşem faaliyete dikkat et. Seni düşünmüş mü, düşünmemiş mi? Düşünmüş değil mi? Ya kim kime oksijen verir? Seni sevmiş mi, sevmemiş mi? O şekeri, o enerjiyi. Allah Allah, bakın, kainat döngüsündeki temel taş. Medeniyetin olmazsa olmazı şeker, yani o enerji. Güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürecek. Yani şimdi bunu yapan, ya sana bayramda şeker verene ne diyorsun? Öpeyim teyze elini. Allah Allah. Ya bayramdaki şekerde mana var. Yapraktaki şeker manasız mı yani? Oluyor mu böyle? Yani bilim bunu açıklamış, sırası da budur denildiğindeki şu manalar kayıp mı olmak zorunda? Maddede mana olmaz. Allah Azze ve Celle maddenin arkasında mana ile seninle konuşuyor aslında. Şimdi biz hani böyle Allah Azze ve Celle'nin bize mana olarak ortaya koyduğu böyle meselelerde haşa basit bakıyoruz ya. Şöyle bir soru sorsak. Bizim ilmimiz nereden geliyor acaba? Hani kendi ilmimizi çok yüksek görüyoruz. Allah Azze ve Celle'nin yarattıklarını da ya basit şeyler bunlar, yasa yaptı diyoruz ya. Bizim ilmimiz nereden geliyor? Bak, Allah'ın yarattığı canlılara çalışıyorsun, ne ilmi oluyor? Biyoloji ilmi oluyor. Öyle mi? Allah'ın yarattığı maddeye çalışıyorsun, ne oluyor? Kimya ilmi oluyor. Şimdi Allah'ın ilmine çalışıp ortaya bir ilim koyuyorsun, sonra da dönüp ya ben o ilmi beğenmedim diyorsun. Bak şöyle düşün yani, mükemmel bir kitabın özetini çıkarmışsın. Diyorsun ki benim özetim mükemmel ama kitap mükemmel değil diyorsun. Olur mu? Oluyor mu böyle? Olmuyor değil mi? Demek ki bu işin arkasındaki manayı, yani mevcudatın intakını, konuşturulmasını görmek iman işidir. İman. Bu derslere neden bu kadar ihtiyaç var? Şimdi daha çok anlaşılıyor mu? Alt başlık mana ifade eden şey benimle konuşuyordur. Birinin çıkardığı herhangi bir ses ile, şöyle yani, şöyle bir herhangi bir ses ile konuşmanın farkı nedir? Birisinin mana ifade etmesi, diğerinin de mana ifade etmemesi. Doğru mudur? Birinin çıkardığı herhangi bir ses ile konuşması arasındaki fark nedir? Mana ifade etmesidir. O zaman şöyle desek nasıl olur? Mana ifade eden her şey benimle konuşuyordur.
Oldu mu? Dersin en önemli cümlelerinden bir tanesi. Mana ifade eden her şey benimle konuşuyordur. Bir gün bir hazine haritası bulsanız. Şimdi hazine haritası manalı mı? Manalı değil mi? Bir lokasyon veriyor sana. Madem hazine haritası manalı, aslında seninle konuşuyordur. Bir ressamın tablosunda mana var mı? Var. Demek ki seninle konuşuyordur. Bir kapı çalmakta mana var mı? Demek ki seninle konuşuyordur. Kainattaki bütün mahlukatın temel vazifesi bu. Her birisinde derin manalar var. Ömrümüzün sonuna kadar okusak ve dinlesek bitmeyecek derin manalar var. Ve her birisi tevhid etmiş, tek bir şeye çığlık atıyor. Bizi yaratan bir Allah var. İşte la ilahe illallah dersi görüyor musunuz? Tevhid dersi. Bütün mevcudatın manada tevhid ettiği hakikat ve konuşma şekli budur. Görmüyor musun bizi yaratanın özelliklerini? Bende sanat varsa onun sanatından, bende ilim varsa onun ilminden, bende güzellik varsa onun sonsuz güzelliğinden, bende mükemmellik varsa onun sonsuz kemalinden. Allah Allah. Bende bir şefkat görüyorsan, görmüyor musunuz elmada şefkat? Kim kime elma verir? Kim kime elma ikram eder? Bende bir şefkat varsa demek ki arkada onun şefkatinden. Demek ki mana ifade eden her şey, ama her şey benimle konuşuyordu. Bir orkestra gibi. Allah Allah. Bu konuşmanın sebebi ne biliyor musunuz? Ben az önce anlattığım olaylarda hayret ediyorum belli bir düzeyde. İnşallah daha çok artar. Siz de edebiliyor musunuz? Şimdi zaten olay burada tam. Onun konuşmasını dinleyip hayret edeceksin. Hayret ettikten sonra da böyle bir mana. Bak, sevda manası var orada. İlgi manası var, alaka manası var. Hayret ve muhabbetle secdeye gideceksin. Allah Allah. Her birisinde derin manalar var. Son alt başlık, Allah konuşur. Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Çok dikkat edin. Cümleye bak, cümleye Bünyamin. Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Allah Allah. Olayı görüyor musun? Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Bak şimdi. Bütün kainatı konuşturanın kendisi haşa konuşmayı bilmiyor olur mu? Mümkün değil. Bütün kainat manalı bir şeyler ifade edip konuşuyorsa demek onları konuşturan tabii ki de bizimle konuşuyordur. Olaya bak, olaya. Allah Allah. Şimdi biz konuşabildiğimiz için konuşan bir cihaz yapabiliyoruz. Konuşamayan biri konuşabilen bir cep telefonu yapabilir mi? Yapamaz. Biz görebildiğimiz için görebilen bir cihaz yapabiliyoruz. Gözleri olmayan, göremeyen birisi bir kamera üretebilir mi? Bir televizyon üretebilir mi? Mümkün değil. Bütün mevcudat konuşabiliyorsa, ki bu konuşmalar onların zati özelliği değil, demek onların arkasında konuşup sana bir mana ifade eden Sani Zülcelal'miş. Allah Allah. Şimdi bu 19. pencerede de bu intak, yani bütün mevcudatın konuşturulma manasını anlatıyor. Çok derin bir mesele. Biliyorsunuz Risale-i Nur'da 33. sözde 33 pencereyi işliyoruz. Her bir pencereden Allah'ın sana ne ifade ettiğini anlatan hayret verici bir ders. Bugün 19. pencereyi açacağız. Bakalım bu pencereden Allah Azze ve Celle nasıl temaşa edilecek? Bugün temaşa edilecek ne biliyor musun? Pencereyi açacaksın. Semaları, hücreleri, bitkileri, yıldızları, ayı, her birisini göreceksin. Gökyüzünü, radı, gök gürlemesini göreceksin. Ve diyeceksin ki Allah Allah, bunların her birisi meğer konuşturuluyormuş. Bunların arkasında mektubu asıl bana yazan, o manaları asıl bana bildiren, sevgi ifadelerini, şefkat ifadelerini, nasıl bir ilim olduğunu, nasıl bir mizan olduğunu bana bildiren Allah Azze ve Celle'ymiş. Başlayalım mı derse? Evet. 19. pencere, buyurun. Bismihi Subhanehu. 33. söz, 19. pencere. Bismillahirrahmanirrahim. Tüsebbihu lehus semâvâtus seb'u vel ardu ve men fîhinne ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Şimdi bu İsra suresinin bir ayeti diyor ki, ayete çok dikkat edin. 7 gök ve yer onların içindedir, onu tesbih eder. Konuşarak tesbih ediyor. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin diye devam ediyor ayet. Şimdi çoğu ayet, dikkat edin, Allah Azze ve Celle'yi tanıtmaya semadan başlıyor. Neden? Önce büyük harfleri oku, daha sonra da sana küçük harfleri okumayı öğreteceğim diyor. Bu ayetle ilgili çok derin bir mana var. Risale-i Nur'da da bu ayetin defalarca kullanıldığına şahit olmuşsunuzdur. Bu ve bunun gibi ayetlerde şunu anlamamız lazım. Dersin sonunda göreceksiniz ki bu ayetin
meali, yani bu ayet Türkçe bunu demek istiyor, şu anlamı vermiyor arkadaş. Ayetlerdeki derin anlam mealleriyle alınamaz. Ayetlerdeki derin anlamlar onu okumayı öğreten iman dersleriyle alınabilir. Sadece karşılığını verip olsaydı bu iş, mesela bizim matematikte fonksiyon diye öğrettiğimiz formülize işin karşılığı dönüşüm demek. Fonksiyon eşittir dönüşüm demek. Bu bilgiyle fonksiyon problemleri çözebilir mi bir talebe? Mümkün değil. Çözebilmesi için ne lazım? Ders almaya ihtiyacı lazım. Allah Allah. Bu ayetlerin de anlamı bu demek olan meali bu anlam derinliklerini vermiyor. Bu anlam derinliklerine tevhid ve iman dersleriyle ulaşabilirsiniz. Bir gün bir arkadaş bu ayet çok yerde zikredildiğinden dolayı birisine soruyor. Ya bu ayet ne demek? Yani her şey nasıl Allah'ı tespit edebilir diye. Sorduğu arkadaş demiş ki ayet açık demiş. Arkadaş demiş ki ya ayet açık açık da ben kapalıyım. Yani nasıl bütün mevcudat konuşuyor? Ay konuşuyor mu gerçekten demiş. Elimdeki simit konuşuyor mu? Elimdeki cep telefonu konuşuyor mu? Yudumladığım bir bardak çay konuşuyor mu? Aldığı cevap da şu olmuş. Evet konuşuyor. Şimdi yani bu kadar derin mana ifade eden bir ayetin cevabı bu kadar olabilir mi yani? Bu ayetlerin karşılığı bu kadarcık ders de değil. Ömür boyunca ders çalışılsa her gün yeni bir mana çıkacaktır. Bugün o manaları konuşalım. Buyurun devam edelim. Sırrınca Sani Zülcelal semavatın ecramına o kadar hikmetler, manalar takmış ki. Semavat kelimesinin karşılığını bir öğrenelim. Bugün lazım olacak. Dünya dışındaki bütün gezegen ve yıldızlara semavat denilir. Bir kelime daha öğrenmemiz lazım. Cevvi sema. Atmosfer ile yeryüzü arasındaki mesafeye de buyurun cevvi sema denilir. Bakın Allah Azze ve Celle semayı neden yaratmış? Güya celal ve cemalini ifade etmek için semavatı, güneşler, aylar, yıldızlar kelimeleriyle söylettirdiği gibi. Kelimeye dikkat ettiniz mi? Söylettirdiği gibi diyor. Yani bir konuşturma faaliyeti var, bir intak var değil mi? Allah Azze ve Celle semayı neden yaratmış biliyor musunuz? Kendi esmalarını konuşturtup söylettirmek için. Şimdi insanın fıtratında bir yasa var. İnsan kulağıyla duyduğu, işittiği şeye gözüyle delil arar. Tekrar edelim. İnsan kulağıyla işittiği şeye gözüyle delil arar. Şimdi Kur'an'ın ayetlerinden Allah Azze ve Celle'nin celalini ve cemalini işitiyoruz. Fıtrat gözüyle delil istiyor. Hani bir adamın zengin olduğunu işitseniz gözünüzle delil ister misiniz? Bir bakarsın giyimine, arabasına, şuyuna bir de ha bu adam tamam canti adam, zengin adam dersin. İnsan kulağıyla duyduğuna gözüyle delil arar. Allah Azze ve Celle'nin farklı esmalarının tecelli ettiği Kur'an kitabından işittiklerine farklı esmalarının tecelli edip yarattığı kainat kitabından gözüyle delil arıyor. Neden kainat kitabını okumak önemli anlıyor musunuz? İç ve dış bütünlüğü yakalamak için. Buyurun devam edelim. Cevvi semada dahi Cevvi semayı hatırlıyorsunuz. Yeryüzü ve atmosfer arasındaki mesafe. Cevvi semada dahi olan mevcudata öyle hikmetler ve manalar ve maksatlar takmış ki. Bak şimdi. Yani cevvi sema deyince insanın aklına böyle pamuk şekeri gibi bir anda oluşup bir anda kaybolan bulutlar geliyor değil mi? Bakın inanın yağmurun hikmetlerini sayalım sabaha kadar ayrılamayız buradan. Ama yağmurun en büyük hikmeti o değil. En büyük hikmeti konuşması. Yağmur, bulut varlığıyla, konuşmasıyla. Yahu şu bendeki merhamete, şefkate, faydalara baksana. Sana bu faydalara, bu merhameti benim gibi şuursuz bir şey verebilir mi? Diyor mu demiyorum. Allah Azze ve Celle kendi merhametinden dolayı, sonsuz merhametinden dolayı bulutu sıkıyor, ağlatıyor. O bulut yeryüzündeki yavrularına annelik ediyor. Her birisinin yüzünü güldürüyor. Şimdi soru şu. Burada gerçekten şefkat sahibi bulut mu? Hayır bulut konuşuyor. Yahu ben de takılma. Ben perdeyim. Benim lisanıma bak, konuşmama bak. Çünkü mana ifade eden her şey konuşuyordur. Bulut da konuştu mu? Konuştu. Ne dedi? Asıl şefkat sahibine bak dedi ya. Allah Allah.
Bakın bu ifadeler bir sihri beyanı değildir. Bir şiir de değildir. Hakikatin ta kendisidir. Şuursuz buluttan böyle şefkat beklemek asıl hakikatsizlik olur mu olmaz mı? Nasıl konuşuyormuş görüyor musunuz hepsi? Buyurun. Güya o cevvi semayı berkler, şimşekler, radlar, katreler kelimeleriyle intak ediyor. Ne yapıyor? İntak ediyor, konuşturuyor. Evet. Ve kemali hikmet ve cemali rahmetini ders veriyor. Şimdi burada şu rad nasıl intak ediyor, konuşturuluyor ona gideceğiz ama ondan önce ufak bir şey anlatmam lazım. Ya bu mevcudattaki güzelliğin her birisi böyle konuşuyorsa biz niye duyamıyoruz? Mesela birazdan rad'ı anlatacağız. Rad neydi? Gök gürültüsü. Birazdan gök gürültüsü konuşuyormuş. Onu anlatacağız. Ya madem bunlar konuşuyor biz niye duyamıyoruz? Bunları duymak için kulakta bir şart var. İman şartı. Ya nereden çıkardın onu? Bakın Risale-i Nur'da bir cümle geçiyor. Çok dikkat edin. Hatta kulaktaki zar nuru iman ile ışıklandığı zaman. Cümleyi yakaladın mı? Kulaktaki zar nuru iman ile ışıklandığı zaman kainattan gelen manevi nidaları işitir. Neden işlemiyoruz? Kulaktaki zar nuru iman ile dolmadığından. Nasıl işleyebiliriz? Kulaktaki zar nuru iman ile dolduğu zaman kainattaki manevi nidaları işitir. Allah Allah. Yani bütün kainatın farklı şekillerde konuşması var. İşitmenin şartı kulaktaki zarın nur iman ile dolması. Şimdi kainatta bir konuşma örneğini verelim. Alt başlık gök gürültüsü yani rad. Şimdi rad için ne diyoruz biliyor musunuz? Gök gürültüsü. Gürültü diyoruz yani. Gürültü ne demek biliyor musun? Manasız seslere gürültü denir. Mesela şimdi Sinan sen burada konuşsam bir arkadaş da dönüp ya gürültü yapma dese darılır mısın? Darılırsın değil mi? Ya biz manasız bir şey mi söyledik? Birisi kapı çalsa arkadan. Siz de gürültü yapma deseniz. Arkada kapı çalan darılır mı? Ya ben gürültü yapmıyorum ki. Bir mana ifade ediyorum arkadan. Allah Allah. Gök de gürültü yapmıyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Gürleyerek konuşuyor. Kim için? O lisanı bilen için. İrfan abi çıksa burada Çeçence ders yapsa. Ben Çeçence bilmiyorum. 2 kelimem var gerçi. Biri Mıçırvuhu. Nerelisin mi demekti? Birisi de Dikvi. O da nasılsın mı demek? Ha iyi misin? Dikvi. Şimdi herhalde sadece 2 kelimeyle konuşacak hali yok. Çıksa Çeçence konuşmaya başlasa. Ben derim ki demek ki bu konuşma benim için değil. Neden? Çünkü ben bu lisanı bilmiyorum. Gökün konuşması. Gürlemesi. Gürleyerek konuşuyormuş o öyle. Şimdi herkesin meşrebi var değil mi? Kimi hafif konuşur, kimi gürleyerek konuşur. Rad'ın meşrebi nasılmış? Gürleyerek konuşuyor ama gürültü yapmıyor, konuşuyor. Bu konuşma kimler için? İman sahipleri için. Yani o lisanı bilenler için. Bakın. Bütün kainat böyle söyleşiyor. Bütün kainat. Şurayı imanla dolduramadığımızdan neleri kaçırdığımızı tahmin edemezsiniz. 2 kuruşluk adamların konuşmalarına ömür veriliyor. Şu konuşmalar dinlenmek için iman derslerine ömür verilmiyor. Bak şimdi. Tercih yapılmış demek ki. Bu tercihin de ahiret karşılığı olacak. Bak şimdi. Rad'ın konuşmasına bakın. Ayette ne diyor? Rad 13. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. Yani Rad. Onun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Şimdi Rad gürleyerek konuşuyormuş. Kim katılıyormuş konuşmaya? Meleği Rad da oradan konuşmaya katılıyor. Ey insan akıl ve şuur sahibi olarak sen bu konuşmada neden yoksun deyip bütün kainat şikayetçi olur mu olmaz mı? Gök konuştu. Gürleyerek. Hem de sağırlara bile duyuracak kadar gürleyerek. Meleği Rad bu konuşmaya katılıyor korkusundan. Ama insan yatağında uyuyor lakayt kalıyor bu konuşmaya. Allah Allah. Uzayın derinliklerinden bu konuşmayı işitmeye gelen melekler var. Dibimizde gerçekleşen olaya biz de diyoruz ki benim şu an vaktim yok diyoruz. Çok yoğunuz. Bu yoğunluk bitmeyecek de. Allah Azze ve Celle'nin meselesi 1. sıraya alınmadan bu yoğunluk bitmeyecek de. İnşallah böyle kabir taşına kafamızı vurduğumuzda o lisan da ne önemliymiş demeyiz. Umarım demeyiz yani. Çünkü bu konuşmaların her birisinde ne var? Mana var, mana. Şimdi sevdiğinize bir çiçek götürdünüz. Çok seviyorum seni dostum. Bu çiçekler senin için. Tekin böyle adam gözüne bakıyor, aldı çiçeği, yedi, ısırdı, tükürdü. Ya sen koyun musun? Ne yaparsın orada?
Şaşırırsın. Neden şaşırırsın biliyor musun? Çünkü orada madde manaya geçmeliydi. Mana ifade eden her şey konuşuyordur. Maddeden manaya geçmeliydi. Yani çiçekteki sevgi mesajı onun ruhuna geçmeliydi. Çiçekteki sevgi mesajı onun ruhuna geçmeyince, sebeplerde takılınca, yani çiçekte takılınca, ya bu yeniyor mu denilince mesajın hiçbir anlamı kalmadı. Biz de aynı böyle sebeplere takılıyoruz. Allah bahar yaratıyor. Bak böyle bir şenlik yok ha. Böyle coşkulu bir birleşme yok. Böyle bir şölen yok. Bahar ya bahar. Herkes gelinlik giymiş. Herkes dallarından küpelerini sarkıtıyor. Hepsini konuşturuyor. Haydi şölene gel diyor. Geçiyoruz o baharın ortasında, mangal yakıyoruz. Orada gezen tilki de etin peşinde, hem de o pişirmeden yiyor. Biz ağacın o bahar şöleninin altında, biz de etin peşindeyiz. Ne farkımız kaldı oradaki tilkiden? Ne fark kaldı? Onların konuşmasını işitemeyeceksen ne fark kaldı? Bu imanı nerede kullanacaksın? Devam edelim mi? Ve nasıl zemin kafasını hayvanat ve nebatat denilen manidar kelimeleriyle söyleştirip kemalat-ı sanatını kainata gösteriyor. Yani bütün hayvanatı da söyleştiriyor mu? Bak kelimelere dikkat ediyorsunuz değil mi? Yani her birisini konuşturuyor. İbrahim abi burada mı? İbrahim abi. Bak senin çiftlik var. Süt üreticiliği yapıyorsun değil mi İbrahim abi bir yandan? Şimdi biz toplanıp eylem yapmaya geldik abi senin çiftliğine. İnek sütü iç sıkıldık. Artık şu profesörler bir süt yapsın da profesör sütü içelim. Böyle bir eylem yapıyoruz. O kadar ilmi, bilim, teknoloji her birisini elinde tutan profesörler birleşse bir süt yapabiliyor mu? Yapamıyor değil mi İbrahim abi? Sütün sektörü milyarlarca dolar dönüyor biliyor musunuz sütün sektöründe? Peki o milyarlarca dolar kimin eline bakıyor? İneğin eline bakıyor. Hayvanatın konuşmasına bakın. Ne diyecek birazdan yani. Şimdi bu hayvan dile gelse. Der ki kardeş bu sütü inceleyen adam profesör oluyor. Doğru mu? En güzel evde o oturuyor. En güzel arabaya o biniyor. Ben inek olarak ahırdayım. O profesör oluyorsa benim de rektör olmam lazım. Der mi demez mi? Bak şimdi. İyi ki diliyle konuşmuyorlar. Dilleriyle konuşsalar baş edemeyiz. Neyle konuşuyor? Kendi varlığı, manası, sanatı. Ya bak süt olarak düşünme. Ya kim kime süt verir ya? Niye verir? Niye verir? Neden? Ya işte kanla fışkı arasından şöyle bir kimyevi tepkime oldu da oradan süt. Ya samandan mı oldu yani? Yani bunun sırasını anlattığımda benim hayretim gidecek mi ondan sonra? Kanla fışkı pislik affedersiniz. Kanla pisliğin tam ortasından samanın neticesinden süt çıkacak. Birisi de bana bunun sırasını söylediğinden dolayı tam desene ya samandan süt desene. Yani böyle manalı bir şey. Bir gün arkadaşın Kayseri'de köyü vardı gittik. Yeni sağılmış süt verdiler bana yağlıydı. Bir bardak süt içtim ben dedim yemek yemem. Doydum öyle. Ya böyle doyuran besili, gıdalı, lezzetli, tatlı, bembeyaz ya. Bu darbe mesele olmuş değil mi? Süt gibi beyaz. Tertemiz yani. O manada kullanılıyor. Süt gibi tertemiz beyaz dediğin kanla fışkının arasından çıkıyor. Bu manalı bir şey mi şimdi? Çok manalı, çok. Bir okumayı bilsen, şuralar bir nuru imanla dolsa, ışıklansa, bir okumayı bilsek, diyeceğiz ki ya bu inekten ahırda ömrü geçen milyar dolarlık sektörün sebebi, doğru mu? Sütü elinde tutan asıl yeraltı patronu kim? İnek değil mi? Ya milyarlarca dolarlık sektörü elinde tutan şu inek ahırda mı sabahlar ya? Bir okusak diyeceğiz ki ya bu sütü bize bu inekten veren kimse çok seviyor ya. Sürekli onu aldığımız 2-3 liraya takılıyoruz ya sebebe. Bir türlü göremiyoruz. Bakkalı gördüğümüz kadar, ineği gördüğümüz kadar, sahıcıyı, üreticiyi gördüğümüz kadar vereni göremiyoruz ya. Bu kadar darlaşmışız, bu kadar. Sütte sevme var, şefkat var, ilim var, irade var. Seni nasıl kuşatmış bunların hepsi? Bunları görme var, sanat var. Bunlar maddeye verilemez, atoma da verilemez, süte de verilemez, ineğe de verilemez. Arkada mesaj var. Az önce çiçeği ısırıp atan o sevgili gibi. Biz de sütü içip mideye attığımızda ne oluyor? Hakaret olmuyor mu? Bakın Allah Azze ve Celle'nin bütün mektuplarına maalesef bunu yapıyoruz. Bir mektup geliyor sütten, hemen mideye indiriyoruz. Bir de soda çakıyoruz, tamam. Asite indi. Ya ne yapıyorsun biliyor musun? Mektup geldi, ne yaptın mektubu Ersin? Yırttın, mideye attın. Çöp yaptın. Gülden geldi, yırttın, mideye attın. Çocuk verdi sana, çocuktan geldi, yırttın, mideye attın. Güneşten, aydan geldi, yırttın, mideye attın. Bütün mesajları çöpe çevirdin, mideye attın. Peki sen ne oldun? Çöplük oldun. Madem çöplük oldun, göreceğin muamele çöplüğün göreceği muameleyle aynı olacak yani. Allah'ın mesajlarını, manalarını her seferinde yırtıp mideye attığında çöplükten başka bir şeye dönüşemezsin. Şimdi bu iman mı? Bu mu yani? Allah Allah. Buyurun devam edelim. Öyle de
O kafanın birer kelimesi olan nebatları ve ağaçları dahi yapraklar, çiçekler, meyveler kelimeleriyle intak edip Yakaladınız mı? İntak edip, konuşturup, evet. yine kemali sanatını ve cemali rahmetini ilan ediyor. Bu sefer de çiçekleri mi konuşturmuş? Çiçekleri konuşturmuş. Çamurlu suyu içecek çiçek sana süt şerbetli gibi incirler, portakallar bunları verecek. Şimdi bu bir konuşma mı değil mi? Kur'an'da bir ayet geçiyor. Çiçeklerin konuşması olarak böyle manalandırılabilir. Bir okuyayım size. Zariyat suresi 49. ayet. Diyor ki ayette ve min kulli şeyin halakna zevceyni. Diyor ki düşünüp ibret alasınız diye her şeyden zevceyni. 2 çift yarattık. Ayet ne diyormuş? 2 çift yarattık. Şimdi Fahrettin Razi döneminde demiş ki ya zaten bu ayette 2 geçiyor. Acaba bir de çift manası neden geçiyor? Yani ayetin derin manası var. Acaba ne diyor? Merhum Elmalı da ona demiş ki ey imam ayeti anlaman için bu asırda olman lazım. Yani neden 2 çift demiş. Zevç dese ne demek zevç? Çift demek değil mi? Zevceyni 2 çift neden diyor? Şimdi zevç eş demek, çift demek. Ezvaç bunun çoğulu. Zevceyni de bunun ikili. Yani ne demek oluyor zevceyni? 2 çift demek oluyor. Şimdi ne demek bu? Yani biz onları 2 çift yarattık. Manası nedir? Bak şimdi. Bitkiler veyahut bazı mikroorganizmalar sadece insan gibi eşli şekilde üremezler. Üreme şekilleri 2 farklı şekle ayrılır. Eşli yani eşeyli veyahut eşsiz yani eşeysiz üreme. 2 çeşit eşli üreme var. Allah Allah. Biri eşeyli üreme, biri de eşeysiz üreme. Eşeysiz yani cinsiyetsiz üreme. Eşeysiz üremede yavrudan tek ebeveyn sorumludur. Bizim klonlama dediğimiz olayı anlatıyorum ha bu eşeysiz üremede. O zaman yavru bu ebeveynin özelliklerinin aynısını alır. Yani organizmanın birebir kopyası olur. Yani neyi olur? Klonu olmuş olur. İşte buna ne diyoruz? Eşeysiz üreme diyoruz. Mikroorganizmalarda bu eşeysiz üreme görülebilir. Örnek verelim mesela bakteriler. Bakteriler 2'ye mitoz bölüne ürerler. Ve her bir bakteri bir diğerinin kopyası, klonu, aynısı olur. Bitkilerden örnek verelim. Bitkilerde eşeysiz üreyen var mı? Evet var. Sukulent diye bir bitki var. Bazı evlerde görürsünüz. Böyle kalın, etli yaprakları olan bir bitki. Sukulent diye bir bitki. Bu bitki eşeysiz ürer ve yavrularını kendi yapraklarının üzerinde büyütür. Yeni oluşan yaprak bir öncekinin genetik olarak aynısıdır. Bir de şöyle denizden örnek verelim. Deniz yıldızı. Deniz yıldızı da eşeysiz üreyenlerdendir. Şöyle deniz yıldızı kendisini parçaladığında 2'ye bölünüp biri diğerinin aynısı haline dönüşür. Rejenerasyon diye zamanında öğrenmiştik bunları hatırlarsanız. Bir de eşeyli üreme var. Eşeyli ne demek? Yani bildiğimiz klasik manada bir anne ve babadan gerçekleşen üreme. Yani bu sefer ebeveyn bir tane mi? Hayır 2 tane. Hem anne hem baba. O zaman çocuk genlerini hem anneden alır hem de babadan alır. Madem 2 taraftan alırsa hem anneden hem babadan farklı bir şey ortaya çıkar. Öyle değil mi? Mesela örnek verelim. Köpek, kedi, fare, tavşan. Şimdi bu cinsiyet ayrımı 100 yıl önce keşfedilmiş. Benim bilimsel makalelerden anladığım kadarıyla. Hadi bir yanlışım var diyelim 200 yıl diyelim. Hadi garanti olsun diyelim 300 yıl diyelim. Okuma yazma bilmeyen birisi 1400 yıl önce bu mesajı getiriyor. Allah Allah. Niye getiriyor biliyor musunuz? Bitkilerin, çiçeklerin bizimle nasıl konuştuğunun lisanını anlayalım diye. Yani iman edebilelim, iman derslerini çözebilelim diye getiriyor. Allah Allah. Devam edelim mi? Buyurun. Ve birer kelime olan çiçekleri ve meyveleri dahi tohumcuklar kelimeleriyle konuşturup dekaik sanatını ve kemal-i rububiyetini ehli şuura talim ediyor. İşte bu hadsiz kelimat-ı Yine tesbihiye. konuşturup dedi, duydunuz değil mi? Bak konuşturuyor ki talim ediyor. Yani ders aldırıyor sana, evet. İşte bu hadsiz kelimat-ı tesbihiye içinde yalnız tek bir sünbül ve tek bir çiçeğin tarzı ifadesine kulak verip dinleyeceğiz. Nasıl şehadet eder bileceğiz. Evet, her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile sanilerini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara Subhanallah ne kadar güzel şehadet ediyor dedirtirler. Evet, her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sünbül vermesi anında tebessümkârane manevi tekellümleri. Kelime ne diyor? Tebessümkârane. Sümbül çiçek açarken ne yapıyormuş? Tebessüm ediyormuş. İyi de bu bitki şuursuz, gülemez ki. O zaman perde arkasından tebessüm ettirene bakman gerekmez mi? Şimdi bu mana mı değil mi? Şuursuz bitki nasıl tebessüm edecek?
çiçeği açarken tebessüm ediyor. Bu bilmez ki tebessümü. Demek perde arkasında ona o tebessümü yaratıp bir mana ifade eden bir Allah var. Nasıl konuşuyormuş görüyor musunuz? Ya bunları görmeden ölmeyiz inşallah ya. Buyur. Tebessümkârane manevi tekellümleri hengamındaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sünbülün lisanıyla ve mevzun Mevzun tohumların ölçülü demek. ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Mizan ölçülü demek. Ve o mizan ise mahareti sanatı gösteren bir nakşı sanat içindedir. Allah Azze ve Celle sadece bunların rengi kokusuyla mı bizimle konuşuyor? Hayır, bir de mizanı ile bizimle konuşuyor. Onu da bir işleyelim mi mizanı? Başlık mizan diyebilirsiniz. Mizan ölçülü demek. Bir şeyin ölçülü olmasına mizan denilir. Ne demekmiş mizan? Ölçülü. Ne demek bakalım şimdi. Şimdi cümle içerisinde mevzun tohumlar dedi. Dikkat ettiniz mi? Ne demek oluyor mevzun tohum? Ölçülü tohum. Eskiden kuyumcular hassas tartı olarak bu keçi boynuzu var ya onun habbelerini kullanırmış, tanelerini. Ya nasıl güveniyorsunuz da bunun habbelerini kullanıyorsunuz? Çünkü öyle mevzun ölçülü tohumlar ki tohumların gramajı şaşmıyormuş. Nasıl? Burada bir konuşma var mı yok mu? Şimdi böyle mevzun tohumların yaratılmasını keçinin boynuzu diye adlandırılan bir bitkiden ağaçtan beklemek mümkün müdür? Mümkün değildir. Allah Allah. Nasıl bir ölçü var? Akla zarar. Burada o tohumları oraya kimin koyduğunu sana anlatıyor. Lütfen beni ağaçtan bilme. Bu mevzun ölçülü tohumları buraya koyanın ilmini, sanatını, fennini, matematiğini, mizan noktasında, ölçülülük noktasında neler yaratacağını hayretle bak diyor. Şimdi bir insana bakalım. Bir insan ekmek yerken şunu diyor mu? Ya ben bir ekmek yiyeyim, bu ekmeğin yarısı sağa gitsin, yarısı sola gitsin demiyor. Ama vücuduma bak, ölçülü mü? Ölçülü. Bak bu da benim vücudumun konuşmasıymış. Ellerimize bakalım, simetrik. Ayaklarımıza bakalım, simetrik. Gözüm büyürken göz kapağım da büyüyor. Nasıl? Ölçülü mü? Ölçülü. Dişlerim büyürken çenem de büyüyor. Nasıl? Dişçi Doğan nasıl? Ölçülü mü? Ölçülü olmasa siz bu mesleği bu şekilde yapamayacaksınız. Şimdi vücudum büyürken karaciğerimize bakın. Karaciğerim de büyüyor. Bazılarında hastalık olarak büyüyor. Ne var adamda? Karaciğer büyümesi var. Ne demek biliyor musunuz? Hepimizin karaciğeri büyüyor. Ama orantısız büyüyünce buna hastalık diyorlar. Ne yapsın gariban karaciğer elinde mezurayla alıp bu organ ne kadar büyümüş, bu ne kadar büyümüş, bu ne kadar ben de ona göre büyüyeyim mi desin? Hayır. Allah Azze ve Celle vücuttaki o karaciğeri ölçülü yarattığını gösterebilmek için bazen ölçüsünü bozuyor ki her şey zıttıyla bilinir. O zaman ne oluyor? İnsan ömür boyu o karaciğeri unutamıyor ve karaciğerin lisanını daha iyi işliyor. Bak şimdi. O yüzden hazır karaciğer yerinde dururken onun lisanını öğrenebilirsek daha sağlıklı olabilir bizler için. Şimdi bir şey incelenebiliyorsa o mevzundur. Yani nasıldır? Ölçülüdür. Kan değerlerinize baktırdınız değil mi? Ne kadar rapor veriyorlar? Şöyle bir rapor veriyorlar. Adam diyor ki bu tamam. Bak burada sorun var diyor. Ben geçenlerde hastalandım. 13 tüp kan aldı. 13 tüp. Bir rapor çıkardı. E-Devlet'te böyle geziyorum hala bitiremedim raporu. En son doktor baktı dedi ki şurada bir sorun var senin dedi. Allah Allah. Daimi bir şekilde kanımı ölçülü tutunca şaşırmadım da bir ölçü bozulunca mı ben hayrete geldim? Sürekli ölçülü kandaki değerler. Bir gün bizim bir arkadaş hastalandı. Bunu aldık hastaneye. Dedi ki bu adamın değerleri oynamış dedi. Bunu dedik yoğun bakıma çekeceğiz, müşahedeye alacağız dedi. Bir bakıyorum doktor koşuyor, hemşire koşuyor, sedye koşuyor, serum koşuyor falan. Böyle durdum dedim ki ben sürekli yoğun bakımdayım. Neden? Çünkü değerlerim hep sabit. Değerin birisi yerinden şaştığında herkes hareketleniyorsa Allah aşkına benim değerlerimin hep sabit kalması için sürekli faaliyet içerisinde olan kimdir, nedir? Kim beni bu kadar düşündü? Kim bu kadar tıp ilmini benim üzerimde sarf etti, kullandı? Kim? Bunu anlamak için illa yoğun bakıma girmemize mi gerek var? Allah Allah. Neymiş bu biliyor musunuz? Mizanmış, ölçüymüş bu bak. Bizim duygularımızda da ölçü var mı? Var. Adamın duygularındaki ölçü bozuluyor. Neyiniz var diyorlar. Bir anda gülüyorum, bir anda ağlıyorum. Siz bipolar olmuşsunuz diyorlar. Duygularda ölçü bozulduğunda hayattan tat alamıyorsun. Hayvanların duygularına bakın. Ölçüleri nasıl? Yani bir aslanın o pençelere sahip bir aslanın içerisine ceylan ruhu koy. Oldu mu? Olmadı. Aslana öyle vahşi duygular lazım. Ölçülü olarak aslana takıldı. Bir de şu bitkilere bakalım mı? Az önce bizim elimizde bir elma vardı. Elmaya tekrar dönelim ama önce bir şey anlatayım. Şimdi gidiyorsun Tarık abiye. Tarık abi bir hasta geldi sana. Dedi ki ya Tarık Bey doktor olarak şöyle rahatsızlığım var.
Sen de bir ilaç yazdın ama dedin ki bu ilacı bir eczacı elleriyle yapacak dedin. Var değil mi öyle yazdınız? Ya bir gidiyorsun adam diyor ki abi hayatımda ilk kez deneyeceğim ama bu ilacı hiç endişe etme. Bu cümleyle bütün endişeniz gider mi? Ya elin ayağına dolaşır ya bundan 2 gram eksik. 2 gram fazla koysan perişan olur insan. Öyle mi olur Melih abi? Perişan olur. Yani milimi milimine ölçüler var. Yahu o kadar ilim okumuş bir eczacının acemisine denk gelince acaba ölçülü yapacak mı diye tedirgin oluyorsun da şu elmayı bir gün ısırırken işledin mi? Ya bu elmada bugün beni zehirler mi diye. Sinan leblebi gibi erik yiyorsun. Leblebi gibi yani. Böyle dağ gibi erik çekirdeği çıkıyor ortaya. Bir gün dedin mi şu eriği ısırırsam içindeki bir mizan yanlış konulmuşsa beni zehirler mi? Hiç endişemiz yok. Neden? Allah Azze ve Celle'nin mizanına o kadar güvenip kendimizi teslim ediyoruz ki. Elmada, erikte, karpuzda bu mizanın bozulacağını hiç hesaba katıp düşünmüyoruz. Niye? Güvenimiz tam. Bir de o elmanın lisanından okusak bu güveni. Allah Allah. Ama ot gibi ota bakınca bu mizan gözükmüyor değil mi? Yani diyoruz ki ya iyi de bir elmanın ölçülü verilmesi. Ne mana var bunda? Yani bunu ölçülü veren, hatta bunu bu kadar detaylı süsleyen, burnuna, gözüne, sesiyle kulaklarına hitap eden. Ya onlar da bir ölçü değil mi? Elmayı ısırdığın anda böyle kıyamet kopar gibi ses çıksa o da olmaz. Yemezsin. Her şeyinde ölçü olan bu elmayı sana veren, böyle süsleyip veren bunu konuşturmuyor mu? Öylesine mi verdi elmayı? Öylesine mi bu elma? O öylesine değil de sen öylesine yaşıyorsun. Ot gibi bakınca böyle oluyor. İçerisindeki sevgi ifadesini göremiyoruz. Onu böyle yarım yamalak görünce ne diyoruz biliyor musunuz? Allah elmayı bize sevdiği için verdi. Allah'ım ben de seni seviyorum ama sana ayıracak vaktim yok diyoruz. Oldu mu? Olmadı değil mi? Bunun adı iman olmadı. Evet. Buyurun devam edelim. Ve o nakş-ı sanat, lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Ve o zinet dahi rahmet ve ihsanı gösteren latif kokular içinde. Neler katıldı farkında mısınız? Zinetler, kokular. Yani Allah Azze ve Celle onu kaç lisanla konuşturuyor. Evet. Ve birbiri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisan-ı şehadettir ki hem Sani Zülcemal'ini esmasıyla tarif eder, hem evsafıyla tavsif eder, hem cilve-i esmasını tefsir eder, hem teveddüt Sevdirmek, ve taarrüfünü tanıttırmak. yani sevdirilmesini ve tanıttırılmasını ifade eder. Millet böyle bir şeyi sevdirmek için içine aroma katıyor da katıyor. Doğru mu? Allah Azze ve Celle kendini sevdirmek için her birisine bu kadar güzel aromaları nasıl katmış? Milletin yaptığı aroma Allah'ın yaptığının kurutulmuş, toz haline getirilmiş bilmem ne hali. Bunlar aromayı yapıp sevdirmek için satmak istiyor da. Allah bu aromaları boşuna mı kattı bunların içerisine? Allah Azze ve Celle şuursuzlar arkasından seninle konuşuyor yani. Bunu duyamayanlar şu demek. Allah sana cemalini göstermeyi demek ki murad etmemiş. Anladınız mı? Yahu ben neden duyamıyorum? Allah için yeterli emek ve fedakarlıkta bulunmadığın için Allah cemalini göstermeyi sana murat etmemiş. Ne kadar üzücü bir ifade. Buyurun. İşte bir tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen, acaba zemin yüzündeki Rabbani bağlarda umum çiçekleri dinleyebilsen, ne derece yüksek bir kuvvetle Sani Zülcelal'in vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işitsen. Bak yine işitsen diyor yani her birisi tek bir dille Allah var ve bir diyormuş. Evet. Hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişur denilebilir mi? Bak şüphelerimiz, vesveselerimiz var. Şimdi bu şüphe, vesvese, gaflet bunların her birisi perdedir. O perdeleri de tek tek yırtmanın yolu tefekkürdür. Ne tefekkürü? İman dersinin tefekkürü. Yani böyle bir Allah var demek imanın karşılığı değil. Şimdi Üstad Rahimullah Risale-i Nur'da bir yerde ne diyor biliyor musun bak. İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münhasır değildir diyor. Sikke-i tasdiki gaybide diyor. Şimdi bizde ne oluyor? Ben dil ile ikrar ettim, kalb ile tasdik ettim. Benim Allah'a imanım var diyor değil mi? Bir de şöyle elini kalbine vuruyor. Oradan çıkmasın tekrar dökülmesin diye şöyle tutuyor sıkı sıkı ya. Şimdi bu kadar mı iman? Bu kadar değil. Bak ne diyor başka cümlede. Allah'ın şeriki, ortak ve muini, yardımcı olmadığını tüm kainatın şehadetine ne yapıyoruz sabahtan beri? Kainattaki mektupları okumaya çalışıyoruz. Tüm kainatın şehadetine istinaden tasdik etmek. Yani şahit lazım mı? Lazım. Kim bu şahitler? Bütün kainatta konuşanlar. Her birisinin şahitliği lazım mı? Lazım. Bakın en büyük ibadet tevhidde terakkidir. En büyük. Yani en büyük ibadet o zaman şu iman derslerini alıp imanını terakki ettirmek mi? Sürekli. İbni Abbas demiş ki takvadan maksat tevhiddir demiş.
Yani bu satır aralarındaki cümlelere baksan her birisinin nazarı imanda ve tevhidde. Neden böyle diyorlar biliyor musunuz? Tevhid olmadan, iman olmadan diğer ibadetlerin hiçbir kıymeti yok. Yani inanmakta zorlandığın, hatta şüphe ettiğin. Şüphe etmesek feda etmekte bu kadar tereddüt eder miyiz? İnanmakta zorlandığın, hatta şüphe ettiğin bir Allah'ın huzuruna gidiyorsun, bazı ibadetleri sunuyorsun. Birçoğu Allah muhafaza yorulmaktan öteye geçmeme ihtimali var. Bu ibadetler iman ve tevhid olmadan başına bir konulmayan sıfırlar gibi. Sıfırın atmasının önemi var mı Berkay? Hiç önemi kalmıyor değil mi? Allah Allah. Şimdi kalpte olan bir şey hem dilden dökülür hem de fiilden dökülür. Şart buymuş. Bir şeyin kalbe yerleştiğinin şartı ne? Hem dilden hem fiilden dökülecekmiş. Şimdi biz bir Allah var diyoruz ama önünde eğilmediğimiz kalmıyor. Dinimizi dünyamız için feda ediyoruz. Yani dilimizin söylediği başka, amelimizin yaptığı bambaşka. Şimdi şunu sormak lazım. Acaba buna iman denilir mi? Buyurun. Gel, şimdi bir ağaca dikkatle bak. Yoruldunuz mu bu arada? Çok az kaldı. Yani azlık çokluk. Şimdi kimileri var 24 saat bu dersi işlese doymaz. Ona göre az anlatacağım. Şimdi bu cümle çok önemli. Şimdi gel bir ağaca dikkatle bak. Şimdi gitsek şöyle bir ağaca dikkatle baksak Bülent. Şöyle geçtin ağacın önünde şöyle hayret ede ede bakıyorsun. Gören ne der? Allah Allah. Kafayı üşütmüş. Ne bakıyorsun hemşerim ağaca der mi demez mi? Yaşadın mı? Baktın mı öyle bir ağaca? Eşim Niğde Ulukışlalı, Kılan kasabası var, kirazıyla ünlü. Kayınbabanın da birçok gözü gibi baktığı böyle kiraz ağaçları var. Şimdi onlara bakınca eşim dedi ki hani daha önce hiç görmemiş gibi bakıyorsun. Dedim daha önce Risale-i Nurlarla tanışmamıştım. Daha önce bakarken sadece ne kadar lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şimdi baktığım zaman hani yaratanın ne kadar lezzetleri önümüze sunduğunu düşünüyorum diye dedim. O gözle bakıyorum dedim. Evet. Demek gözü gibi bakmak değil de gözüyle bakmak. Önemli olan kısım orası. Şimdi aynı şekilde senin eşinin yadırgadığı gibi öyle ağaca dikip bakan adamı da yadırgarlar ama aslında öyle yapmak gerekiyormuş biliyor musunuz? Elimde de acayip bir örnek var. Birisi var öyle ağaca bakmış üzümleri saymış. Kim o? Üstad Hazretleri. Bakın Risale-i Nur'da geçen bir mesele. Çok hayret verici bir olay. Üstad Hazretleri diyor ki 2 parmak kalınlığında bir üzüm asmasına asılmış olan salkımları saydım. Bakın Darül Hikmet-i İslamiye azası Üstad Hazretleri. Osmanlı padişahlarıyla Rumeli seyahatlerine çıkmış. Yürüdüğünde medresede arkasında 15.000 medrese talebesi yürüyor. Oturmuş ağaca bakmış üzümleri saymış. 155 çıktı. Tek tek saymış bak. Bir salkımın tanesini saydım 120 kadar oldu. Allah Allah. Düşündüm dedim. Eğer bu asma çubuğu ballı su musluğu olsa, daim su verse, şu hararete karşı, sıcaklığa karşı, o yüzer rahmetin şurup tulumbacıklarını emziren salkımlara ancak kifayet edecek. Halbuki bazen az bir rutubet ancak eline geçer. Susuz yerde oluyor değil mi üzüm? Burak sen Manisalısın öyle mi oluyor? İşte bu işi yapan her şeye kadir olmak lazım gelir. Allah Allah. Şimdi Allah Azze ve Celle bunların her birisini sinema diye izle diye koymuş. Bak Üstad Hazretleri. Şu az önce anlattığım olaylara bakın. Rütbelere bakın. Ama oturmuş üzümleri sayıyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bütün bu tefekkür kabiliyetimizi açıyoruz, bir tane film izliyoruz. Hiç bunlar bizim dikkatimizi çekmiyor. Halbuki bunların her birisi tefekkürün için. Yeni bir teneke parçası çıksa şöyle arkasından bakıp bakıp duruyoruz. Saatlerce de konuşuyoruz. Odundan bu renkleri çıkartıp konuşturuyor. Hiçbir mana ifade etmiyor mu? Şimdi bunların her birisi kimin için süslendi? Kuşlar izlesin diye mi? Neden bu kadar yani bu üzüm çubuklarına, böyle şerbetli tulumbacıklara bu manalar takılmış, bu sanatlar, bu lezzetler takılmış? Demek bunlarda bir film var. Ama bizim okumaya vaktimiz yok. Ne enteresandır ki yaratılışımızın gayesi bu gayesi. Üstad Hazretleri gibi Allame-i Cihan birisi. Oturmuş üzüm saymış. Bizim yaratılışımızın gayesi bu. Dışarıdaki billboardları izleye izleye Allah Azze ve Celle'nin mucizatı kudretini seyretmekten vazgeçmişiz. Allah sanatının karşısında bizi hayretkarane görmeyi istiyor. Bak kulluğun en sevdiği hali buymuş Allah'ın biliyor musunuz? Hayretkarane yani göreceksin, damağına değecek şaşıracaksın. Ya Rab böyle bir şey nasıl yaratılır? Yani o mektubu açtın ve hayret ettin. Daha sonra da muhabbetle secdeye gittin. Allah'ın en sevdiği hal buymuş. Bakın İslamiyet adına bazı noktaları çok dillendiren insanların bile böyle bir vazifeden belki haberi yok biliyor musunuz bunu? Diyorlar ki böyle konuştuğunda ya namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz. Daha Allah bizden ne bekliyor haşa. Hiç duydunuz mu bu cümleleri? Ben duydum. Böyle bir vazifenin olduğundan birçoklarının haberi yok. Allah Allah. Zannediyorlar ki sadece namaz kılınca bu iş bitiyor. Halbuki namaz bir sonuçtur. Her sonuca bir sebep gerekli. Allah Allah. Bunları okuyunca hayret edersin.
Muhabbet edersin. Bunlar sebepleri. Daha sonra da secdeye varırsın. Bunun sonucudur. Demek önce insanın Allah'ı bulması gerekiyor. Doğru mu? Allah'ı bulmayınca ne yapıyoruz biliyor musun? Boşluğa durur gibi namaz kılıyoruz. Boşluğa. Ya bir namaz kılıyoruz ama aklımızda onca şey dolaşıyor. Ya Allah'ı bulsan gerçekten, varsan ona gerçekten. Böyle boşluğa bakar gibi ibadet eder miyiz ya? Yani bulamadığımız Allah'a ibadet etmeye çalışıyoruz. Bir gün bizim bir arkadaş, biz okuma kampı yapıyoruz sürekli her hafta. Arkadaşlar çıkıyorlar böyle pazarları. Yüz Kur'an okuyorlar, Cevşen okuyorlar, sayfa Risale okuyorlar. En az 100 sayfa Risale okuyorlar. Şimdi o kadar okuduktan sonra da alemin değişiyor. Çünkü bilgi önce burada kalır. Daha sonra hale sirayet eder. Yani okudukların haline sirayet eder. Bizim arkadaşların her birisi de elmaya bakıyor, Subhanallah diyor. Gökyüzüne bakıyor, Allahu Ekber diyor. İncire bakıyor, başka bir şey diyor. Bizim arkadaş en son şey demiş. Ya Allah aşkına bana da söyleyin. Ne görüyorsunuz da böyle söylüyorsunuz? Allah Allah. Hayret verici bir olay değil mi? Bu manaları yaşayabiliyor muyuz acaba? Bir çiftçi bir gün tarlaya gitmiş. Böyle artık toprağa basmaya haya ediyormuş. Az önce senin anlattığın kiraz meselesi gibi. Böyle hayret ede. Bütün arkadaşları da bakıyor. Ya bu adam böyle değildi yani. Ne oldu da böyle bir hale geldi? Böyle hayret ede yürümüş tarlada. En son kafayı çeviriyor. Rızkı için koşan bir köpeğe gözü denk geliyor. Yıllarca şu köpek gibi bu mevcudattaki mektuplardan habersiz sadece rızkımın peşinde koşmuşum. Ne farkım kalmış benim bundan diyor. Ne fark kalır? Rızık için mücadeleye devam. Dişim tırnağımla kazandı. Allah'ın yarattığı şeyler kazanılmaz ki zaten. Veriyor yani. Meccanen. Ne demek meccanen? Karşılıksız veriyor. Yani. Bunlar kazanılacak şeyler değil ki. Kitabın üstündeki karınca gibi altımızdaki manadan habersiziz. Yani bu gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerin her biri neymiş? Kitapmış. Kiraz kitabı, üzüm kitabı, arı kitabı, çocuk kitabı, eş kitabı, anne kitabı, baba kitabı, böbrek kitabı, insan kitabı. Kitabın üstünde yürüyen karınca gibi manaların hiçbirisini almadan mektupları yırta mideye atıyoruz. Her birisi çöp oluyor. Biz de çöplük oluyoruz. Ama çok üzücü bir olay. Eğer arı mevsimini kaçırırsa çiçeklerdeki balı toplayamaz. Hazır mevsim açılmışken, bu imkanlar, bu dersler böyle önünüze gelmişken hayatınızı adamanız lazım. O mevsim kaçtıktan sonra arı istediği kadar uçsun. Artık kovanına bal yapamaz. Bari bir baharın manasını şu ruhumuza alalım. Şu dersleri şöyle çalıştırıp kullanalım. Şu marifet ballarından istifade edelim. Buyurun devam edelim. İşte bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen açılması, meyvelerin hikmetle, rahmetle büyümesi ve dalların ellerinde masum çocuklar gibi Nesimin esmesiyle oynaması Bak içindeki rüzgara esince masum çocuk gibi oynuyor diyor. Allah Allah, tabirlere bak, evet. latif ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden Yapraklar vardı ya. Bir parça da ondan bahsedeceğim. Ders gerçekten çok az kaldı. Gerçekten. Bir yaprak topladığı ışıkla aydınlanan odacıklarla doludur. Bu kloroplast var ya yapraklarda, onlar böyle ellerini açıyorlar. Işık süzmelerinden fotonları alıyorlar, hemen içerisine hapsediyorlar. Yani bu fotonlar sağa sola çarpıyor. Aslında neyi hapsetmiş oluyor? Fotonlardaki enerjiyi. Daha sonra medeniyetin, insan uygarlığının, hayvanın, herkesin istifade ettiği neye dönüştürüyordu? Çok güzel. Şekere dönüştürüyor. Yani güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürüyor. Hücrenin besili de bu şeker. Allah Allah. Bu yaprakların alt yüzeyinde stomalar var. Havadan neyi alıyordu? Havadan karbondioksiti alıp hapseden o stomalar. Ardından o stomalar neyi verecek? Oksijeni veren yine bu stomalar. Allah Allah. Bir de su kaybına yol açmayacak şekilde oluyor. Yani kimi asitli kurak topraklarda diken halinde, kimi böyle suyun fazla olduğu yerlerde böyle geniş yapraklar halinde oluyor. Şimdi Allah aşkına sırasını anlatınca bütün büyüsü kaçtı mı bunun? Burada bir konuşma yok mu? Burada bir mana yok mu? Tekrar edeyim. Kapıya gelen çocuklar şeker aldığında mutlu oluyor. Biz her bayram evimizin kapısının önüne de şeker koyuyoruz. Birinci gününde demiyorum. Birinci saatinde şeker bitiyor. Birinci saatinde. Fark ettik ki yan apartmanın çocukları da bu haberi, istihbaratı almış. Onlar da hücum ediyor yani. Ya şimdi bunların her birisi bir şeker alınca tebessüm ediyor. Bu yapraktaki şeker ne için? Yiyip mideye indir diye mi ya? Allah Allah. Evet. ve bir neşe-i lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatı ile ifade edilen hikmetli nizam içindeki adilli mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar
ve meharetli nakışlar, zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular. Bak, nakış var, tat var, koku var. Her birisinin ayrı bir konuşması var. Çünkü mana ifade eden şey konuşuyordur. Evet. Ve hoş tatmaklar içinde birer mucize-i kudret olan tohumlar ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir sani hakim, kerim, rahim, muhsin, mün'im, mücemmil, Güzelleştiren, mufaddılın, ihsan eden, vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemali rahmetini ve kemali rububiyetini gösterir. İşte eğer bütün ruh-i zemindeki ağaçların lisan-ı hallerini birden dinleyebilsen, yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. semavat ve arz Allah'ı tesbih eder. Evet. Hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin. Bu manaları zevk eden bu ayetleri daha iyi anlar. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbah gafil. Ya, cümlelere çok dikkat edin. Evet. Bu derece hadsiz lisanlarla kendini sana tanıttıran ve bildiren ve sevdiren bir Kerim-i Zülcemal tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı. Kainat konuşuyor mu? Konuşuyor. Çünkü mana ifade eden her şey konuşuyordur. Susturmak mümkün değil. Evet. Madem ki susturulmaz, dinlemeli. Gafletle kulağını kapatsan kurtulamazsın. Çünkü sen kulağını kapatmakla kainat sükût etmez, mevcudat susmaz, vahdaniyet şahitlerini, seslerini kesmezler. Cümleye dikkat. Elbette seni mahkum ederler. Buradaki mahkum ederler ifadesi latifleştirilmiş. Mahkum ederler demek, bunlar davacı olup seni cehenneme sokarlar demek. Allah Allah. Yani cehenneme girmen için bütün mevcudat dua eder demek. Her birisinin hakkı var çünkü üzerinde. Boşa mı konuşuyor bunlar? Bütün mevcudat bu adam cehenneme girsin diye dua edecekmiş. Sen de orada ya leyteni kuntu turaba. Keşke toprak olsaydım. Baktığınızda o cehennemdeki haletten daha üst bir şey değil mi toprak olmak? İşte o yüzden onu talep ediyorlar. Şimdi hiç köyden çıkmamış bir hoca bir gün cemaate cehennemi anlatıyormuş. Demiş ki, ey köylüler, sakın cehenneme gidecek yanlış hal, hareket, tavırlarda bulunmayın. Cehennem öyle büyüktür ki bu köy gibi 3 tane yutar demiş. Bir gün hastalanmış, şehre gitmiş. Şehre gidince dev gibi şehri görmüş. Cehennem için söylediği küçüklük ifadesinden utanmış. Bizim de hafsalamızda cehennemin yeri çok ufak kalıyor değil mi? Yani haşlanmış yumurtayı soyarken korkan bir adam cehennemden, cehennemse cehennem, yanar çıkarız diye bahsediyor. Sürekli cehennemden korkup Allah'a sığınan bir peygamberin ümmeti cehennemse cehennem, yanar çıkarız diyor. Deme böyle. Bir gün şehre gider utanırsın. Deme böyle. Mahkemelerde bir sistem var. Tebliğ ve tebellü. Bir şey, bir ceza sana tebliğ edilmişse, adresine gönderilmişse, sen de aldın, imzayı attın. Artık nesin? Mesulsün. Burak, doğru oluyor değil mi? Aldım ama okumadım. Faydası yok. Aldın mı? Aldın. Artık ister oku, ister okuma. İster çöpe at, ister masada tut. Hiçbir şey fark etmez. Allah Azze ve Celle bütün mahlukatın diliyle, konuşturulmasıyla sana tebliğ etti mi? Etti. İster dinle, ister dinleme. İster al, ister çöpe at. Sana iletildi mi bunlar? İletildi. Kapının önüne kadar geldi mi? Geldi. İster gözünü kapa, ister kulağını tıka. Okumadıysan artık mesulsün. Bazı arkadaşlar diyor ki ya keşke bunları anlatmasaydın diyor. Bir insan duyma imkanı olup duymadığı şeyden de mesuldür. Bir insan bilme imkanı olup bilmediği şeyden de mesuldür. Şimdi ben burada bir suç işlesem, hakim de bana ceza verse 10 yıl. Ben de desem ki ya hakim bey ben bunun suç olduğunu bilmiyordum. Hukuk diyor ki hukukta bilmemeye cevaz yoktur. İslamiyet'te de cehalete cevaz yoktur. Bu dersleri bilip öğrenmek zorundayız. Allah kıymetini anlayanlardan eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan
Senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.